Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Hazır baklavalık yufka ile hazırladığım tam kıvamında kıyır kıyır burma baklava tarifi. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimiz için uygun bir tencereye 3,5 su bardağı şekeri ve 4 su bardağı suyu alalım. Biraz karıştırdıktan sonra ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. Su bardağımın ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Tamamen şeker çözünceye kadar karıştırmamıza gerek yok. Biraz karıştırdıktan sonra ben ocağa alıyorum ve ara ara karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynadı. Kaynadıktan sonra ocağımı orta ateşe alıyorum ve orta ateşte 16-17 dakika kadar kaynatıyorum. Kıvamının biraz koyulaşması gerekiyor. Tamamen kısmayın ocağınızın altını. Belirttiğim gibi ocağınızın orta ateşte olması gerekiyor. Biraz fokurdaması gerekiyor. Ocaktan almaya yakın çeyrek limonun suyunu sıkmıştım bir kaseye. Onu da ilave ediyorum. Ve birkaç dakika kaynatarak toplam kaynama süresini 16-17 dakikaya tamamlıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetimi soğuk bir şekilde kullanacağım çünkü. Diğer tarafta ayrı bir kapta 200 gram kadar tereyağını eritelim. Eriyen tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Baklavalık yufkaları fırın kabına aldım ben. Üzerine de şöyle nemli bir bez örttüm, temiz bir bez örttüm. Böylelikle üstleri kurumuyor. Sizlere de böyle yapmanızı öneririm. Şekil verirken üstü açık kalırsa kurur çünkü. Toplam 22 adet baklavalık yufka kullandım bu tarifimde. Şekil verirken de bir tane yufkayı tezgaha alıyorum ve hazırladığım yağlı karışımdan şöyle fırçayla bir miktar dağıtıyorum. Çok fazla yağ bulamanıza gerek yok. Fırçayı yağa sürerek şöyle her yerine gelecek kadar ekliyorum, sonra dağıtıyorum. Ardından ikinci yufkayı üzerine ekliyorum. 2 kat yufkadan şekil vereceğiz baklavamıza. İkinci yufkayı da yerleştirdikten sonra aynı şekilde yağdan biraz gezdiriyorum. Aynı miktarda. Tekrar fırçayla dağıtıyorum. Ben tarifimi cevizli hazırladım. Sizler imkana göre fındıklı, fıstıklı da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Rondodan bir miktar cevizi geçirmiştim, ben inceltmiştim. Cevizi yufkanın yarısı kadar bölmeye dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi daha ileriye eklemiyorum. Her yerine gelecek şekilde cevizi ekledikten sonra birazdan rulo yapacağım. Oklava yardımıyla. Oklavayla rulo yapıyorum, sarıyorum. Sonrasında yanlarından bastırarak burma şeklini veriyorum. Ve oklavadan çıkartıyorum. Dikdörtgen, içini yağladım. Dikdörtgen borcama alıyorum hazırladığım baklavaları. Tabii ki benim baklava yaptığımı gören oğlum kayıtsız kalamadı. Ben de yapmak istiyorum dedi. O da bana yardımcı oldu. Onun da şekil verdiği baklavadan biraz bir kesit göstermek istiyorum sizlere. İkinci yufkayı yağlamıştık burada. Sonrasında cevizi ilave ediyor. Tabii biraz dağıtmasına yardımcı olmam gerekti. Biraz daha fazla kısmına ceviz eklemiş olduk. Bol cevizli oldu oğlumun yaptığı. Ve birlikte ruloyu yaptık, sardık, şekil verdik. Bu şekilde toplam 11 adet şekil vermiş olduk. Belirttiğim gibi toplamda 22 adet baklavalık yufka kullanmış oldum.
Şekil verme işlemim bitti. Sonrasında dilimliyorum. Şöyle ortadan 2 uzun şerit olacak şekilde dilimledim keskin bir bıçakla. Bu aşamada keskin bir bıçak kullanın. Çok fazla dağılmasın yufkalar. Eğer dağıttığınız yağ az kaldıysa bir miktar daha tereyağı eritebilirsiniz ya da çok az sıvı yağ ilave edebilirsiniz karışıma. Çünkü bu aşamada üzerini tekrar yağlamamız gerekiyor. Benim artan yağ yeterli geldi ve tamamını üzerine şöyle fırçayla dağıttım. Bu aşamada yine oğlum bana yardımcı oldu. Belirttiğim gibi hani bu aşamada tereyağı eritmek yerine az miktarda sıvı yağ ekleyerek de üzerine dağıtabilirsiniz. Ama tereyağı çok daha fazla lezzet verecektir. Bunu da belirtmek istiyorum. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında ortalama 45-50 dakika kadar pişirelim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Bir 10-15 dakika kadar sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Borcamda pişirdiğim için bu süre biraz uzun. Normalde tatlımızın sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şerbetim tamamen soğudu. Ama borcamın soğuması diğer fırın kaplarına göre daha uzun sürdüğü için ben 10-15 dakika kadar bekledikten sonra şerbetini ilave ediyorum. Eğer sizler diğer ince fırın kaplarında yaparsanız bu süreyi daha kısa tutun. Yani bir 7-8 dakika kadar tatlınızı dinlendirdikten, soğuttuktan sonra şerbetini ekleyebilirsiniz. Şu an şerbetini çekmemiş halini sizlere yakından gösterdim. Birkaç saat dinlendikten sonra şerbetini tamamen çekecektir. Aslında 1,5 saat kadar sürede tamamen çekmiş oluyor. Ama bu tarz tatlılar biraz dinlendikçe daha güzel olur biliyorsunuz. Tamamen şerbetini çektikten sonra üzerine toz antep fıstığıyla süsledim. Sade bir şekilde de servis edebilirsiniz ya da farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Görüntüsü de lezzeti de inanın tek kelimeyle şahane oluyor. Gerçekten çok lezzetli bir bayram tatlısı oluyor. Denemenizi öneririm. Servis etmeden önce kestiğim kısımların tekrar üzerinden geçiyorum ki daha rahat bir şekilde alabileyim. Yakından size iç dokusunu da göstereceğim birazdan. Gayet şık sunumlu, harika bir tatlı tarifi oldu. Umarım tarifimi denersiniz. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle kestikten sonraki iç kısmını da göstermek istiyorum size. Gerçekten şahane oluyor lezzeti de. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.